Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün böyle siyah bir kumaşım var arkadaşlar. Kumaşımı açtım. Sonra böyle üçgen olarak katladım arkadaşlar. Düz yüzünü içine aldım, ters yüzü dışında. Ve bundan kiloş etek keseceğiz arkadaşlar. Evet. Bu eteğe koni etek de deniyor, kiloş etek de deniyor. Biz şimdi 38 beden bir etek, kiloş etek keseceğiz. Kumaşımın eni 150 santim çiftten, boyu ise 2,5 metre arkadaşlar. 38 beden için yeterli. Şimdi bu şekilde katladım ben kumaşımı. Belimizin ölçüsünü alıyoruz. Kiloş olacağı için sadece bel ölçüsü gerekli. 38 beden eteğimizin beli 72 santim. 72'yi 2'ye bölüyoruz. 36 santim. Ve şuradan mezromu koyuyorum. Şöyle 36'nın geldiği yeri ölçüyorum. 36'dan 2 santimde küçültüyorum, 34 yapıyorum. Neden? Burası verevine geleceği için eteğimizin beli esnediği için geniş olacaktır. 2 santim eksiğini yapıyorum ben arkadaşlar. Ve şöyle bir işaret alıyorum buradan. Bir işaret de buradan alıyorum. Tepe noktasından mezromu şöyle koyuyorum. Tepe noktasından ölçüyorum. Bakıyorum tepe noktam kamera açısından gözüküyor mu? Evet arkadaşlar, şöyle yaparsak biraz daha net gözükecek. Evet arkadaşlar, siyahta çizgiler gözükmüyor ama ben anlatıyorum size zaten ve belirgin çizmeye çalışacağım. Şimdi kumaşımızı üçgen katladık. En 1,50, boy 2,5 açıyoruz ve üçgen şekilde bu şekilde 2 kat katlıyoruz. Açık kenarlar bana bakıyor. Kapalı kenar burada arkadaşlar. Belimizi 2'ye bölüyoruz. 36 santim, 2 santim eksiğini yapıyorum ben. Şöyle vereve geldiği için, geniş olacağı için 34 santim. Tepe noktasından burayı ölçüyorum. Burası 43 santim. Mezromu hiç oynatmadan tepe noktasından 43'ü işaretliyorum. Şu şekilde 43'ümüzü işaretliyoruz. Tepe noktalarından 43 santimi işaretliyoruz ve bel oyuntusunu buluyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kiloş eteğimizin beli çıktı. 2 kat ön ve arka olarak kesiyoruz. Şimdi kumaşımın verdiğince ben etek boyunu yapacağım. Benim kumaşım şu şekilde, şöyle 72 santimi veriyor. 72 santimden işaret alıyorum. Belimden tutuyorum. Bel oyuntusundan 72'leri böyle bu şekilde çiziyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde çok kolay. Hiç bilmeyenler bile yapabilir. Kolay ve pratik bir etek. 72 santim. 72 santim, 72 santim arkadaşlar. Şimdi buraları şu şekilde etek ucunu birleştiriyorum. Kiloş eteklerde etek kıvırma payı 1 santimden fazla verilmez arkadaşlar. Çünkü verev olduğu için, vereve geldiği için katlaması zor olur. 1 santim dikiş payıyla eteğimizin altını keseceğiz. Şimdi 1 santim dikiş payı veriyorum eteğimin altına.
santim dikiş payıyla eteğimin altını kesiyorum. Bakın, eteğimin altı kesildi. Şimdi aynı şekilde belime de veriyorum 1 santim dikiş payı. Eteğimiz çıktı arkadaşlar. Koni etek şu şekilde. Bakın. Eteğimin belini ölçüyorum. Açıyorum şu şekilde. Eteğimizin belini ölçüyoruz. Ve 70 santim arkadaşlar. Şimdi 2 santim eksik yapmıştık. Bu şekilde vereve geldiği için bu 38 bedene tam gelecektir 72 santim bele. Bakın esniyor verev olduğu için. Şimdi kemerimizi keseceğiz. Şöyle kumaşımı katlıyorum. Kumaşım şu şekilde olacak. Kemerimizi şuradan alalım. Şurası verecektir diye düşünüyorum. Şu şekilde. Evet, şöyle 72-74 santim. Şuradan ben kemerimi hazırlıyorum arkadaşlar. Hemen şuraya bir işaret atıyorum. Düz cetvelimle. Burayı çiziyorum. Kemerimin kalınlığını 3 santim falan yapacağım. 3, 6, 7, 8 santimden kesiyorum. Hatta şöyle 9 yapalım. 9 santimden dikiş paylarıyla kemerimizi buradan alacağız. Evet arkadaşlar, şimdi kemerimizi hazırladık. Yani kumaşımızı kestik. Kemerimin ters yüzüne bir işaret atıyorum. Burası ters yüzü. Buraya tela yapıştıracağım. Ben kemerime telamı yapıştırıp eteğimin dikimine başlayacağım arkadaşlar. Eteğimiz yarım kiloş veya koni etek. 36-38 bedenler için şu şekilde. Evet arkadaşlar, birazdan dikeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi makine başına geçtik. Yarım da kiloş eteğimizi, yani koni eteğimizin kemerini hazırladık. Bakın bu şekilde ben tela yapıştırdım. Birer santim içe kırdım ve kemerimizi hazırladık. Şimdi bu kemerimizin
katladığımız yerden eteğimizin yanı açıkken kemerimi dikiyorum. Eteğimin düz yüzü burası. Ben ters yüzünden şu şekilde eteğimin beline kemerini monte edeceğim arkadaşlar. Ve daha sonra gizli fermuarımızı dikeceğiz. Şimdi şu şekilde eteğimin kemerini takıyorum. Bakın. Şimdi eteğimin kenarları açık, hiçbir yeri dikilmedi. Kemerimizi dikiyoruz. Eteğimizin düz yüzüne dikiyoruz arkadaşlar. Bakın burası düz yüzü. Düz yüzüne kemerimizi düz yüzüne yapıştırıyoruz ve bu şekilde kemerimizi takıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kemerimizi ekledik ve kemerimin fazlasını kesiyorum. Şimdi buraya bir çıt atıyorum kemerime. Bir çıt da buraya atıyorum. Çünkü fermuar dikeceğiz. Şimdi hemen ben fermuar ayağımı takıyorum. Gizli fermuar dikeceğiz eteğimize. Ay, düştü. Şimdi şuradan hemen kemerimi yerleştiriyorum. Fermuarımı alıyorum, gizli fermuarımı. Şu şekilde. Burası stoper deniyor fermuara. Stoperimizi şöyle birazcık aşağıdan tutarak fermuarımızı yerleştiriyorum ve fermuarımı mümkün olduğunca açarak buraya dikiyorum arkadaşlar. Fermuarımın dibine yanaşmadan 1-2 santim kala dikmeyi bırakıyorum. Ve hemen fermuarı kapatıyorum. Şu şekilde. Kemerimin geldiği yere karşılığı denk gelsin diye şuradan hemen bir çizgi atıyorum. Fermuarımın tepesini de işaretliyorum. Ve diktiğimiz yeri de işaretliyoruz, fermuarımızı bitirdiğimiz yeri. Şimdi şu şekilde tutuyorum. Ve eteğimin fermuarımın bitiş yerini işaretleyeceğim ki fermuarımız tam güzel olsun. Şu şekilde bakın. Şurayı hemen işaretliyorum. Ve fermuarımın çizgi attığım yerlere çıt atıyorum. Şu şekilde çıtlarımızı atıyoruz. Denk gelsin diye. Açıp diğer tarafını dikiyorum. Burası başlangıç yerimiz fermuarımızın. Şöyle oturtturuyorum. Bakın çıtımı
çizgime denk getiriyorum. Az önce olduğu gibi fermuarımızı iyice açıyoruz. Evet. Şimdi şöyle çıtımızı denk getirerek fermuarımızı da açarak dikeceğiz. Bakın zaten kendiliğinden denk geliyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde çalışırsanız hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. Şimdi burayı da bitirdik ve fermuarımızı kapattık. Bakın arkadaşlar, fermuarımız her şeyiyle tam geldi bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen etek altını kapatacağız ama ben buralara overlock çekmeyi unutmuşum. Ben hemen overlock çekip geliyorum. Evet arkadaşlar, overlock'umuzu çektik. Şimdi fermuarımızın altını, eteğimizin dikişini kapatacağız arkadaşlar. Bakın şöyle tutuyorum, fermuarı çekiyorum. Fermuar ayağıyla hemen fermuarımın dibinden dikmeye başlıyorum. Şu şekilde tutuyoruz ve eteğimizin yan dikişini kapatıyoruz. Fermuar altı dikişini. Düpdüz bir şekilde aşağıya doğru iniyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ayağımı değiştiriyorum, makinamın ayağını. Makinamızın ayağını değiştirdik. Şimdi kemerimizin ortadan çıt atmıştık biliyorsunuz. Kemerimizi bu şekilde tersinden dikiyoruz. Diğer tarafımızı da bakın fermuarımızın çeviriyoruz. Şu şekilde çıtımızdan, kemerin çıtından şu şekilde katlıyoruz ve dikiyoruz. Şimdi kemerimizi çeviriyoruz şu şekilde. Bakın. Evet, bakın çevirdik. Şimdi biz bu eteğe astar dikecek olsaydık astarımızı dikip bu kemerin ucuna tutturacaktık. Ama biz bunu astarsız yaptık. Astar dikmeyeceğiz. Şurayı da katlamamıza gerek yoktu aslında, kıvırmamıza. Tek tarafını kıvırmamız yeterliydi. Şimdi kemerimizi dikeceğiz arkadaşlar. Kemeri dikmeden önce ben bu dikişleri yukarı doğru yatırarak ütüleyeceğim. Şurayı da ütüleyeyim, düzelteyim. O şekilde daha kolay dikeriz. Evet arkadaşlar, şimdi kemerimizin düz yüzünden hemen dibinden şuradan bir dikiş atacağız. Kemerimize arkadan da bakacağız.
Evet arkadaşlar, bu açıdan daha iyi görüneceğini düşündüm ve bu şekilde bakın kemerimin hemen dibinden şu şekilde dikiyorum. Eteklerinizin kemerini ve fermuarını bu şekilde diktiğiniz zaman bakın arkadaşlar, kemerimize ilik, düğme hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Fermuarı çektiğinizde bu şekilde kapanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kemerimizi güzel bir şekilde diktik. Şimdi eteğimin altını incecik çima dikişiyle kapatıyorum ve eteğimin bitmiş halini paylaşıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eteğimizin bitmiş hali gördüğünüz gibi çok güzel ve şık oldu. Hiç bilmeyenlerin mutlaka dikmesi gereken bir etek arkadaşlar. Çok kolay. Sadece bel ölçüsünü alıyorsunuz ve bu videoyu izleyerek dikiyorsunuz arkadaşlar. Bakın çok güzel. Yarım daire, kiloş da diyebiliriz. Koni etek de diyebiliriz. Bakın arkadaşlar, eteğimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar, beğeni ve yorumları unutmayalım. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız videolarımı çok sevinirim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.